Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Amerika Road Trip serimizin 3. videosuyla tekrar karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere yola çıkmadan evvel dikkat etmeniz gereken ücretli geçişler, navigasyon, araç bakımı, otopark, yakıt alma, trafik kuralları gibi son noktaları aktaracağız. Birçok ülkede olduğu gibi Birleşik Devletler'de de ücretsiz olan devlet otoyolları ve ücretli olan yollar mevcut. Ve bir road trip planı yapıyorsanız Amerika'nın bir noktasında ücretli bir yol ile karşılaşacağınız da aşikar. Bölgelere göre farklı otoyol işletmeleri olmakla beraber özellikle Kuzeydoğu'da yaygın olan EZPass birçok eyalette işinizi kolaylaştıracaktır. Bazı güzergahlarda hem bu geçiş sistemi ile ödeme hem de nakit ödeme seçenekleri mevcut. Ama bazı noktalarda nakit gişesi olmadığından bu geçiş sistemine ihtiyacınız olacak. Motorlu Taşıtlar İdaresi'nde aracınızın kaydını yaparken bir geçiş sistemi edinmeniz hareket kabiliyetinizi oldukça rahatlatacaktır. Geçiş sistemlerinde doğu kıyısında EZPass, PeachPass, SunPass, güneyde TXTag, orta ve orta batıda KTag, batıda ise Fast Track seçenekleri mevcut. Aracınızı alırken bakımlarını, lastik kullanımının yola çıkmaya uygun olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Biz bir yolculuğumuzda bir aksilik yaşadık ve aslında çok basit bir parça ve işlem için yolun ortasında $900 ödemek zorunda kaldık. Böyle tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için arabanızı alırken veya uzun yola çıkmadan evvel temel bakımlarını mutlaka yapın ya da yaptırın. Makul rakamlarda yağ değişimi, lastik onarımı gibi basit işlemler için Walmart'ın bu hizmeti veren birimlerinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Belki de Amerika'da bir yerden başka bir yere gitmek için ihtiyacınız olan yegane cihaz. Şahsen Amerika'da telefonlarınızın harita uygulamalarına güvenmeniz yerine $100-150 aralığında canlı trafik bilgilerini alabilen bir navigasyon cihazını tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde gerçekten daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Unutmayın, Birleşik Devletler'de yollar hiç bilmediğiniz, alışık olmadığınız bir sistemde olabilir. Cihaz markası için tavsiyem Garmin. Canlı güncelleme alan cihazlar kapalı, çalışma olan yolları otomatik olarak rotanızda güncelliyor ve güzergahınızı yeniden belirliyor. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz tabelada 775 nolu çıkışın hem 775A hem de 775B seçeneği var. Ayrıca 610 numaralı yolunda hem kuzey hem de güney giriş seçenekleri var. İşte bu gibi durumlarda inisiyatif almak yerine navigasyon cihazınızın yönlendirmesini takip etmeniz daha akıllıca olacaktır. Amerika'ya başka bir ülkeden gidip road trip yapmak istiyor ve benzin alırken kredi kartınızı kullanmak istiyorsanız problem ile karşılaşmanız mümkün. Bildiğiniz gibi benzinliklerin pek çoğunda pompacı yok. Bu nedenle kendi benzininizi kendiniz alıp ödemeyi pompadaki kart sisteminden ya da benzinliğin ofis, market bölümündeki görevliye nakit ödeyerek yapmanız gerekiyor. Ancak başka ülke, banka, kredi kartları pompadaki ödeme sisteminde problem yaşatabiliyor. Bu yüzden kart ile ödeme yapmak için market bölümünde bulunan görevliye pompa numarasını ve almak istediğiniz tutarı söyleyerek birebir ödeme yapmanız gerekiyor. Veya bir önceki videomuzda bahsettiğim gibi Amerika'ya varır varmaz bir banka hesabı açtırıp hesap kartınızın ulaşmasıyla bu tür problemlerden kurtulabilirsiniz. Birleşik Devletler'de mesafeler, mola yerleri arasındaki uzaklıklar fazlaca olabildiğinden benzin planlamanızı doğru yapmanızı öneririm. Özellikle büyük şehirlerde olmak üzere şehirlerin downtown yani şehir merkezlerinde otopark problemi var. Yol üzerinde ücretli ve ücretsiz park etme imkanı olan yerler elbette mevcut. Bunun yanında hemen her yerde olduğu gibi ücretli otopark ve garajlar da var. Bu noktada size seyahatinizi planlarken kullanabileceğiniz bazı site ve aplikasyonlardan bahsetmek istiyorum. Önden rezervasyon yaparak yer ayırmaya imkan sağlayan Best Parking ile Spot Hero benim şahsen denediğim ve memnun kaldığım uygulamalar. Sizi oldukça büyük bir dertten kurtarıyor. Amerika'da kullanılan bir diğer sistem ise arabanızı belli bir yere park ettikten sonra cep telefonunuz ile bulunduğunuz noktanın park kodunu aplikasyonun ilgili bölümüne girip plaka bilgilerinizle ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Örnek olarak verebileceğim aplikasyon ise Pay by Phone.
Ara sokaklarda belli saatlerde kullanabileceğiniz ücretsiz park alanlarını da gittiğiniz bölgede araştırmanızı öneririm. Ayrıca seyahatleriniz boyunca konaklama yapacağınız yerlerin ücretsiz otopark imkanı olduğunu mutlaka kontrol edin ve konaklama yapacağınız yerle teyit edin. Konaklama yaptığınız kadar bir miktarı da otoparka ödememiş olursunuz. Yayaların her zaman önceliği olduğunu unutmayın. Her yerde geçerli olan stop tabelalarında tamamen durmayı asla unutmayın. Bu çok önemli. Bunu atlarsanız kaza yapmanız çok olası. Amerika'da otoyolların genelin aksine soldan da ayrılabildiğini göz önünde bulundurun. Bunun dışında eyaletten eyalete değişiklik gösterebilecek kuralların da olabileceğini unutmayın. Örneğin New York eyaletinde sileceklerinizin çalışmasını gerektirecek bir hava olması durumunda farlarınızın da yanıyor olması gerekiyor. Bu yüzden geçeceğiniz güzergah üzerindeki bölgesel kuralları önceden kontrol etmenizde fayda var. Videomuzun sonuna gelirken sormak istediğiniz bir nokta olması durumunda sorunuzu yorum olarak bize iletebilirsiniz. Bu serimizde bundan sonraki videolarımız ile güzergahlarımıza başlıyor olacağız. Sonraki videomuzda ilk güzergahımız East Coast yani Doğu kıyısı rotası olacak. Bu rota ile ilgili vereceğimiz detay ve bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.